Takvim 26 Nisan 1986'yı, saat ise 01.24'ü gösteriyordu. Çernobil, nükleer enerji santralinin 4. reaktöründe sistem testi sırasında aniden bir patlama meydana geldi ve nasıl olduğu konusunda hiç kimsenin fikri yoktu. Reaktörün 4. ünitesinin rutin bakım için durdurulması sırasında elektrik kesintisi durumunda kalp soğutmasının sürdürülüp sürdürülemeyeceğinin test edilmesine karar verilmişti. Bu testin amacı, şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda yavaşlayarak duracak olan türbinin acil durum dizel jeneratörleri devreye girinceye kadar acil durum ekipmanı ile kalp soğutma pompalarına yeterli gücü sağlayıp sağlayamayacağının belirlenmesiydi. Reaktör, durdurulmak üzere yarı güce düşürüldüğünde, sorumlu personel, şebeke için güç ihtiyacı olduğu gerekçesiyle, gücün daha fazla düşürülmesine karşı çıkmıştır. Deney, programına uygun olarak yürütülürken, yaklaşık 1 saat sonra yarı güçte çalışan reaktörün acil durum kalp soğutma sistemi devre dışı bırakılmıştı. 25 Nisan günü, saat 23.00'da gücün daha da azaltılmasına izin verilmişti. Bu deneyin, gerçekleştirilmesi için reaktörün, durdurulmadan önce 1000 megawatt gücünde sabit tutulması gerekirken işletme hatasından dolayı güç, pozitif boşluk katsayısının baskın olduğu 30 megawatt'a düşmüştü. Operatörler gücü 700 ile 1000 megawatt seviyesine yükseltmek amacıyla kontrol çubuklarını otomatik çalıştıran sistemi devre dışı bırakmışlardır. 26 Nisan saat 01 dolaylarında reaktör gücü ancak 200 megawatt düzeyinde dengelenmişti. Normalde reaktörün kontrolünü sağlamak için 30 kontrol çubuğu gerekli olmasına rağmen bu deneyde 8 kontrol çubuğu kullanılmıştı. Kontrol çubuklarının çoğu kalbin dışında tutulmuştu. Bu durum reaktörün yeterince hızlı şekilde kontrol edilmesi veya durdurulmasını engellemişti. Operatörler gücü korumak amacıyla geri kalan kontrol çubuklarının neredeyse tamamını dışarı çıkartmışlardı. Reaktör kararsız bir duruma gelmiş ve operatörler gücü sabit tutmak amacıyla birkaç saniye aralıklarla düzenlemeler yapmak zorunda kalmışlardı. Yavaşlayan türbin tarafından beslenen ana soğutucu pompalarından reaktöre giden soğutma suyu azalmıştı. Soğutma suyunun azalması reaktörü daha kararsız bir duruma getirmiş, soğutma kanallarındaki buhar üretimini arttırmıştı ve operatörler gücün 100 katına kadar varan güç artışını önleyememişlerdi. Isı üretimindeki büyük artış yüzünden kalpteki yakıt bütünlüğü bozulmuş, hasar gören yakıtlardan kopan parçacıklar su ile reaksiyona girerek bir buhar patlamasına sebep olmuş ve sonucunda kalp hasar görmüş ve patlamıştı. 2 ya da 3 saniye sonra ortaya çıkan hidrojenden kaynaklandığı tahmin edilen bir patlama daha meydana gelmişti. Patlamaların basıncıyla 1000 tonluk çelik ve betondan oluşan üstün biyolojik sır fırlayarak kalbin açığa çıkmasına sebep olmuştu. Patlamaların nedeni tam olarak tespit edilememiştir. Ancak sonradan yapılan araştırmalara göre patlamaların şiddetinin 1 ton TNT patlamasına eşdeğer olduğu düşünülmekte. Reaktör atmosfere maruz kalıyor. Reaktörün hava ile teması sonucu başlayan yangın 10 gün boyunca devam ediyor. Radyoaktif bulutlar Avrupa'nın önemli bir bölümüne radyoaktif serpinti olarak dökülüyor. Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkiledi. Zehirli bulutlar 10 gün sonra da Amerika, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaştı. Patlamadan 155.000 kilometrekare bölge etkilenirken, 52.000 kilometrekare tarım bölgesi 30 seneliğine kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 404.000 kişi yer değiştirmek zorunda kaldı. Çernobil'de radyasyon sızıntıları gerçekleşmesinin kısa bir süre ardından santrali çevreleyen ormanlıklardaki ağaçlar yüksek radyasyon seviyeleri nedeniyle katloldu. Katlolan ağaçlar parlak kırmızı bir renk aldığından bölge Kızıl Orman olarak bilinmeye başlandı. Çernobil denildiğinde akla ilk gelenlerden biri hiç şüphesiz Pripyat'tır. 4 nolu reaktöre en yakın şehirlerden biri olan Pripyat, kazadan sonraki 27 Nisan günü tahliye edilmiştir. O dönemde parkları, eğlence havuzları, alışveriş merkezleri ve fabrikaları ile ülkenin en güzel ve en gelişmiş bölgelerinden biri olan Pripyat, günümüzde hayalet şehir olarak bilinmektedir.
Patlamanın ardından radyoaktif enkaz birçok bölgeye yayılmıştı. Bu enkazın çok kısa bir süre içinde kaldırılması gerekiyordu. Bunun için itfaiye, asker, işçi, madenci ve birçok sivil çalıştı. Tüm enkazın merkezde toplanmasına karar verilmesinin ardından basit bir gaz maskesi, eldiven ve çizme dışında bir ekipmanı bulunmayan yüz binlerce kişi Çernobil'de görev almıştır. Sovyetler çatı bölgesindeki enkaz için ilk olarak robotları kullanmayı düşünseler de yüksek radyoaktif etki barındıran ortamda çalışamadığı, bozulduğu görüldü. Bu iş için günde bir kişinin 3 dakika çalışmasına müsaade edildi. Bu 3 dakika hayatları boyunca alacakları radyasyondan bile fazlaydı. Çoğu 20'li yaşlarda sağlıklı bu insanlar, radyoaktif parçalara çıplak elle dokunmaya dahi cesaret edebilecek bir noktadaydı ve binlercesi bu tehlikeye karşı bile bile ölüme ilerledi. Bugün Çernobil'in etkileri çok daha ciddi değilse, sebebi bu insanların cesaretidir. Çernobil'deki patlamanın üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen felaketin izlerini silme çalışmaları hala sürüyor. Santraldeki patlamanın olduğu ve radyasyon yayma tehdidi devam 4. reaktör binasının üzeri özel çelik çadırla tamamen kapatıldı. Üzeri betonla kapatılan reaktördeki tehlikeyi sıfıra indirmek için kemer şeklinde özel çelik çadır inşa edildi. Çadır, Kasım 2016'da reaktör blokun üzerine doğru kaydırıldı ve reaktör tamamen izole edildi. Çalışmalar, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile Türkiye'nin de dahil olduğu 44 ülkenin desteğiyle finanse edildi. Çernobil nükleer santrali yetkililerine göre binalardaki radyoaktif yakıtlar temizlendi. Tehlike 10.000 kat daha azaltıldı. Kazadan sonra santraldeki durum stabil hale getirildi, tesislerin izolasyonu, tasfiyesi ve rehabilitesi için çalışmalar ise devam ediyor. Çernobil nükleer santrali 2065 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılacak. Programa göre 2010 ila 2013 yıllarındaki ilk etapta nükleer yakıt santrallerden depolara taşındı. 2013 ila 2022 yıllarındaki ikinci etapta reaktörler muhafaza altına alındı ve kazanın meydana geldiği reaktör izole edildi. 2022 ila 2045 yıllarını kapsayan üçüncü etapta uzmanlar izolasyon sonrası radyasyonun azalmasını gözlemleyecek. 2045 ila 2065 yıllarındaki son etapta ise santralin sökülmesi ve temizlik işlemi gerçekleştirilecek.